Herkese merhaba. Bu bölümde bilinen en eski ve doğal yapı malzemelerinden biri olan kerpiç konusunu işleyeceğim. Kerpiç doğal ve sürdürülebilir bir yapı malzemesidir. Atığı olmayan ve %100 geri dönüştürülebilir bir yapı malzemesidir. Kerpiç çok eski çağlardan beri yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Kaldeliler ve Sümerler yapılarında kerpiç kullanmışlardır. Anadolu'da yapılan çeşitli kazılar Hititlerin bile evlerini kerpiçten yaptığını göstermiştir. Kerpiç hazırlarken taneleri birbirine bağlayacak oranda kil içeren kumlu toprak, saman gibi katkılar eklenerek su ile karıştırılıp bir harç hazırlanır. Eğer toprağın içerisinde yeterli kil oranı yoksa toprağınıza kil ekleyerek kerpiç hazırlayabilirsiniz. Kerpiçin ana bileşenleri toprağın içerisindeki kil ve kumdur. Kil, kumu birleştirme görevini sağlarken kum içindeki kil miktarı kerpiçin özelliklerini belirlemektedir. Optimum kil-kum oranı 1/5 olarak bilinmektedir. Kerpiç harcını hazırlarken kum ve samanı yarı yarıya kullanıyorum. Karışıma önce toprak ekleyerek başlıyoruz. Elemiş olduğum toprağa karışımı ekliyorum. Elenmiş toprağın üzerine biraz su ekliyoruz. Sonra samanı ekliyoruz. Kerpiç harcını hazırlarken yarı yarıya saman ve toprak kullandım ve kıvam alacak kadar su ekledim. Ne çok fazla sulu olması gerekiyor ne de çok fazla kuru olması gerekiyor. Bunu biraz deneyimle yapa yapa daha iyi anlıyorsunuz. Kürekle yeterli miktarda karıştırdıktan sonra harcımızı artık ayaklarla çiğnemeye başlıyoruz ve karışımımız iyice yumuşayıp kıvam alana kadar ayaklarla çiğnemeye devam ediyoruz. Kerpiçler bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de genelde iki farklı boyutta üretilirler. Büyük olanlara ana, küçük olanlara kuzu adı verilmiştir. Genelde 10-12 santim yüksekliğinde olurlar. 30 santim genişliğinde ve 30 santim uzunluğunda olanlara ana, 14 santim genişliğinde ve 30 santim uzunluğunda olanlara kuzu adı verilmiştir. Hazırlamış olduğum kerpiç harcını dökmek için kendime 15 santim genişliğinde ve 30 santim uzunluğunda bir kalıp hazırladım. 10 santimde yüksekliği var. Hazırlamış olduğum kerpiç harcını bu kalıplara dökerek burada şekillendirip sonra kalıptan çıkarıp kurumalarını sağlayacağım. Hazırlamış olduğunuz kerpiç harcının kıvamını anlayabilmek için masa yüksekliğinden yaklaşık 70 santimden yere bırakmanız gerekiyor. Yere düştüğünde kerpiç harcının parçalanmaması ve dağılmaması gerekiyor. Hazırlamış olduğum harçtan bir parça aldım. Şimdi bunu test edelim bakalım. Harcımız kıvamı uygun mu? Yaklaşık 70 santimden bırakıyorum.
Gördüğünüz gibi harcım dağılmadı. Bu da kıvamımın uygun olduğunu gösteriyor. Aynı testi kuruduktan sonra yapmanızı da öneririm. Şimdi aynı testi daha önce kuruttuğum bir kerpiç denemesiyle yapacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadı. Kerpiç kalıbını her kullanımdan önce suyla yıkamanız gerekiyor. Kalıbı iyice ıslatmalısınız kolay çıkması için. Dün 27 tane kerpiç tuğlası yaptık. Onlar gölgede kurudular. Şimdi gölgede biraz da yan kuruyacaklar. Sonra güneşe taşıyacağız. Hazırlamış olduğum kerpiç tuğlaları 2 gün gölgede kuruttuktan sonra güneşe aldım. Ve güneşe bakan yüzlerini döndürerek yavaş yavaş tüm yüzeylerinin uygun oranda kurumalarını sağladım. Yaklaşık 4-5 günde güneşte kuruduktan sonra artık kullanıma hazır hale geldiler. Bu kerpiç tuğlalarla bir fırın yapacağım ve kilden yaptığım tuğlaları ve kilden yapacağım çalışmaları bu fırının içinde pişireceğim. Fırında kullanmak için kilden bazı parçalar hazırladım. Bunlarla ilgili videoda geliyor. Fırını oluştururken kilden parçaları da kullanarak fırınımızı bitirmiş olacağız. Bu bölümde kerpiç hazırlamayı ve kerpiçten tuğla yapımını işledim. Bir sonraki bölümde de kilden yapacağım malzemeleri pişirmek için bir fırın yapacağım. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle.